İzlemekte olduğunuz görüntüler 21 yaşındaki Eliza Lam'in gizemli bir şekilde kaybolmadan önceki son anlarına ait. Bu görüntüler 31 Ocak 2013 günü Los Angeles'taki Cecil Otel'in güvenlik kameralarından elde edildi ve polis ekipleri tarafından Eliza Lam'in bulunması umuduyla yayınlandı. Eliza'nın panik içindeki hali ve garip davranışları videoyu izleyen herkesi ürkütürken çok daha korkunç bir gerçek su yüzüne çıkmak üzereydi. Eliza'nın psikolojik analizi, asansördeki davranışlarının psikiyatrik açıklaması ve çok daha fazlası videonun devamında. İyi seyirler. Eliza Lam 21 yaşında Kanadalı bir üniversite öğrencisi. Uzun zamandır Amerika'yı ziyaret etmeyen genç kız sonunda bu hayalini gerçekleştiriyor. Yolculuğu esnasında Amerika'nın Los Angeles şehrine gelen Eliza 28 Ocak 2013 günü Cecil Otel'e giriş yapıyor. Seyahat planına göre 31 Ocak 2013 günü otelden ayrılacak ve yolculuğunun bir sonraki durağı olan Santa Cruz şehrine gidecek. Bu esnada sürekli Kanada'daki ailesiyle iletişim halinde ve her gün onlarla konuşuyor. 31 Ocak 2013 günü otelden çıkış yapması gereken Eliza resepsiyona gelmez. Otel görevlileri odasına gidip genç kıza çıkış yapması gerektiğini söylemek ister ama odada kimse yoktur. Genç kıza ulaşamayan sadece otel görevlileri de değildir. Düzenli olarak görüştüğü ailesi de kızlarına ulaşamayınca paniklemeye başlar. Bir gün sonra 1 Şubat 2013 günü Eliza'nın ailesi Los Angeles'a gelir ve kızları için resmi olarak kayıp ihbarında bulunur. Otele gelen dedektifler genç kız için derin bir endişe duymaktadır. Çünkü bu otel karanlık geçmişiyle ünlüdür ve Los Angeles'ın en yüksek suç oranına sahip bölgesinde yer almaktadır. Cecil Otel 14 katlı 700 odalı devasa bir oteldir ve çok uzun yıllardır ucuz fiyatlarıyla düşük gelir düzeyindeki konuklara hitap etmektedir. Otel Skid Row adındaki Amerika'nın en yüksek evsiz nüfusunun olduğu bölgenin tam ortasında yer almaktadır. Binlerce evsizin sokaklara kurdukları çadırlarda yattığı bu bölge bugün hala Amerika'nın en tehlikeli bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Cecil Otel 1924 yılında kurulduğundan beri onlarca cinayet ve intihara ev sahipliği yapmış, seks işçilerinin ve yasa dışı madde satıcılarının tercihi olmuştur. 13 kişiyi canice öldüren ve Night Stalker lakabıyla bilinen Richard Ramirez de bu otelde kalmış, kimi zaman kanlı kıyafetleriyle, kimi zamansa iç çamaşırlarıyla lobide oturmuştur. Suç tarihinde önemli bir yeri olan Richard Ramirez'i de yakın zamanda ayrı bir videoyla anlatacağım. Otelin geçmişini ve bulunduğu bölgeyi de göz önüne alınca dedektiflerin endişesi daha rahat anlaşılıyor. Hemen çalışmaya başlayan ekipler görgü tanıklarını ve çevrede şüpheli gördükleri kişileri sorgulamaya başlar. Ancak Eliza Lam'in otelden çıktığına dair hiçbir ipucu yoktur ve bunun anlamı dedektiflerin elinde devasa bir olay yeri olduğudur. 700 odalı ve her gün binlerce kişinin girip çıktığı 14 katlı devasa bir oteli karış karış aramak son derece karmaşık bir süreçtir. Dedektifler bütün odaları özel eğitimli köpeklerle, çatıyı ise helikopterlerle arar. Bu esnada zaman su gibi akıp gitmektedir
ve Eliza Lam'in canlı bulunma ihtimali her geçen gün azalmaktadır. Arama çalışmalarının başlamasından 13 gün sonra dedektifler genç kızın bulunması umuduyla bir video yayınlar. Bu video 31 Ocak günü Cecil Otel'in 14. katında asansörün içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiştir. Video polis tarafından basına sunulduktan sonra tüm dünyanın ilgisini çekti ve sıradan bir kayıp vakası küresel bir gizeme dönüştü. Bunun sebebini anlamak pek de zor değil. Gördüğünüz gibi Eliza Lam garip ve anlamsız şekilde hareket ediyor. İlk bakışta korku ve panik içindeki genç kızın birilerinden kaçtığını düşünebilirsiniz. Fakat video boyunca kadraja Eliza'dan başka hiç kimse girmiyor. Ayrıca Eliza'nın asansördeki tuşların neredeyse tamamına basmasına rağmen asansör bir türlü hareket etmiyor. Belki de videonun en çarpıcı kısmı genç kızın elleriyle yaptığı hareketler. İnternette ışık hızıyla yayılan görüntüleri izleyenler genç kızın garip hareketlerini çok farklı şekillerde yorumladı. Kimileri genç kızın madde etkisi altında olduğunu düşünürken, kimileri de bunun paranormal bir olay olduğunu, genç kızın doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirildiğini ya da onlar tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. İnternet alemi Eliza'nın asansördeki görüntüleriyle çalkalanırken, Cecil Otel'de kalan konuklar otelin su sisteminden şikayet etmektedir. Musluklardan ve duşlardan akan suyun basıncı azalmış, tadı ve kokusu kötüleşmiştir. İlerleyen günlerde bu değişimler daha belirgin hale gelecek, tüm otelde akan suyun rengi koyulaşıp kahverengi bir hal alacaktır. Eliza Lam'in cansız bedeni kayboluşundan 19 gün sonra 19 Şubat 2013 günü Cecil Otel'in çatısındaki 4000 litrelik devasa su tankında çıplak ve yüzüstü bir şekilde bulundu. Genç kızın kıyafetleri ise su tankının dibindeydi. Otelin su tesisatında yaşanan sıkıntıların 21 yaşındaki genç kızın çürüyen bedeni olduğu anlaşıldı. Bu su, mutfak, kafeterya ve odalar da dahil olmak üzere tüm otelde kullanılıyordu. Konuklar bu suyla duş almış, dişlerini fırçalamış, bu suyla yapılan yemekleri yemiş ve kahveleri içmişti. Bana sorarsanız 19 gün boyunca çatıdaki su tanklarına bakılmaması tam bir skandal. Zaten kısa bir süre sonra polis ekipleri de çatıyı karış karış aradıklarını fakat tankların içine bakmadıklarını itiraf etti. Kısa süre içinde yayınlanan otopsi raporu bazı soruları cevaplarken başka soruları da beraberinde getirdi. Otopside Eliza'nın herhangi bir fiziksel travma ya da cinsel saldırıya maruz kalmadığı tespit edilirken toksikoloji raporları genç kızın herhangi bir madde etkisi altında olmadığını gösterdi. Fakat aynı raporlardan Eliza'nın bedeninde çeşitli psikiyatrik hastalıklarda kullanılan bir takım ilaçların olduğu anlaşıldı. Ancak garip olan bu ilaçların çok az miktarda olmasıydı. Dedektifler Eliza Lam'in ailesine bu durumdan bahsedince gerçek ortaya çıktı. Genç kız bipolar bozukluk ve depresyon hastasıymış fakat nedendir bilinmez aile bunu polislere söylememiş. Bipolar bozukluk yüksek derecede kalıtımsal olan ve kabaca kişinin mutlu ve mutsuz ruh halleri arasında keskin geçişler yaptığı bir hastalıktır. Tedavi çeşitli ilaçlarla atakların kontrol altına alınmasını amaçlarken hastaların davranışları manik ve depresif periyotlar arasında büyük fark gösterir. Örneğin depresif periyodundaki bir hasta gün boyunca yataktan bile çıkmak istemezken kısa süre içerisinde manik periyoduna geçip dünya turuna çıkmak isteyebilir. Daha fazla psikiyatrik detaya girerek sizleri sıkmak istemiyorum. Bipolar bozukluk, şizofreni, depresyon gibi hastalıklara özel ilginiz varsa yorumlar kısmında belirtin. Böylece ben de bu hastalıkları ayrı videolarda daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Genç kızın ilaçları, reçeteleri ve toksikoloji raporları karşılaştırıldığında bir süredir alması gereken ilaçları almadığı ortaya çıkar. Bu yeni bilgiler ışığında düzenlenen otopsi raporunda Eliza Lam'in resmi ölüm nedeni kazayla boğulma olarak belirlenir ve bu kazada bipolar bozukluğun ciddi bir etken olduğu belirtilir. Tabi bu esnada otel yönetimi çatıya çıkmak için açılması gereken kapının sürekli kilitli olduğunu, kapının personel dışında biri tarafından zorla açılması halinde alarmın devreye gireceğini ve resepsiyondaki görevlilere haber vereceğini söyler. Ayrıca yönetim yaptığı bir başka açıklamayla su tanklarının kapaklarını sürekli kapalı tuttuklarını, Eliza'nın bir şekilde çatıya çıksa bile su tankının kapağını açamayacağını iddia eder. Bana sorarsanız bunlar otel yönetiminin olası davalardan kaçınmak için yaptığı açıklamalar. Herhangi bir güvenlik zaafı çok büyük maddi zararlara uğramalarına sebep olacağı için bu tarz açıklamalar yaparak kendilerini güvence altına almaya çalışıyorlar. Böyle düşünmemin sebebini de söyleyeyim. Eliza Lam'in gizemli ölümünden bir süre sonra olaya ilgi duyan biri Cecil Otel'e gidiyor. Odasına yerleşiyor. Bir süre sonra 14. kata çıkıyor. Ve 14. kattan sözde kilitli olan alarmlı kapıları geçerek çatıya çıkıyor. Çatıya çıktığında da su tankının kapağının hala açık olduğunu görüyor. Ve bunların hepsini videoya çekiyor. Bunu gördükten sonra ben otel yönetiminin açıklamalarını pek ciddiye almıyorum. Tabi bunlar yalnızca Eliza'nın çatıya nasıl çıktığını açıklıyor. Asıl sorulması gereken soruysa
Genç kızın neden çatıya çıkıp su tankına atladığı. Elbette bu konuda çok fazla teori var. Ben de sizlere bu teorilerden birkaçını her zamanki gibi bana göre en saçma olandan en mantıklı olana doğru bir sırayla anlatacağım. İlk teori Eliza'nın asansör oyunu adında bir oyun oynadığı. İddialara göre bu oyun boyutlar arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Bu oyunu oynamak için en az 10 katlı bir binada ve asansörde yalnız olmak zorundaymışsınız. Oyunu oynayan kişi tek başına 3 ya da daha yüksek bir kattan asansöre biner. Önce ikinci kata iner, ardından 6. kata çıkar ve daha sonra tekrar 2. kata iner. Bir sonraki adım 10. kata çıkmak ve daha sonra 5. kata inmektir. Bu esnada oyuncu asansörden hiç inmeyecek, yalnızca doğru tuşlara basarak katlar arasında hareket edecektir. Oyuncu nihayet 5. kata geldiğinde iddialara göre asansöre gizemli bir kadın binecektir. Oyunun bir diğer kuralı bu kadınla asla ama asla hiçbir şekilde iletişim kurmamaktır. Kadın asansöre bindikten sonra oyuncu son kez 1. kata inmesi için asansörün düğmesine basar. Burada gerçekleşebilecek 2 farklı senaryo var. Ya asansör 1. kata inecek ya da oyuncunun 1. kat tuşuna basmasına rağmen binanın en üst katına çıkacaktır. Eğer asansör 1. kata inerse oyuncunun binadan ayrılması ve bir daha o binaya girmemesi gerekmektedir. Diğer senaryo gerçekleşmiş ve asansör en üst kata çıkmışsa oyuncu asansörden indiği an başka bir boyuta geçmiş olacaktır. Siz ne düşünürsünüz bilemiyorum ama ben hayatımda bu kadar saçma çok az şey duydum. O yüzden bir sonraki teoriye geçiyorum. Diğer teori Dark Water yani Karanlık Su adındaki bir korku filmiyle ilgili. Filmde bir anne ve kızının başından geçen ilginç olaylar anlatılıyor. Bu filmde ana korku öğesi olarak su kullanılmış ve karakterlerden biri filmin bir kısmında çatıya çıkıp çatıdaki su tankına atlayarak kendini öldürüyor. Daha ilginç olansa filmdeki bir asansör sahnesinin Eliza Lam'in asansördeki görüntüleriyle neredeyse aynı açıyla çekilmiş olması. Bir başka benzerlik de filmdeki karakterin ve Eliza'nın kıyafetlerinin kırmızı renkte olması. Peki tuhaflıklar bu kadar mı? Hayır, değil. Filmdeki karakterlerden birinin adı Cecilia. Yani Eliza Lam'in çatıya çıkıp aynı filmdeki gibi su tankına atlayarak öldüğü Cecil Otel'in adıyla neredeyse birebir aynı. Bu film Eliza'nın ölümünden sonra çekilmiş olsa yaşanmış bir olayı anlatan gayet sıradan bir korku filmi olurdu. Fakat bu film 2005 yılında yani Eliza'nın ölümünden tam 8 yıl önce çekildi. Gerçekten enteresan benzerlikler olsa da ben bu filmin Eliza'nın ölümüne sebep olduğunu düşünmüyorum. Ancak Eliza'nın filmi izlediğini biliyoruz. Yani bilinçaltında filmde yaşananlar var ve bu filmdeki karakterlerden biri gibi davranmış olabilir. Daha gerçekçi teorilerden biri ise genç kızın görüntülerin kaydedildiği esnada biri ya da birilerinden kaçtığı. Bu kişilerin bir şekilde Eliza'yı yakaladığı, öldürdüğü ve su tankına attığını düşünen çok ciddi sayıda insan var. Ben bu teoriyi de desteklemiyorum çünkü otopsi raporları Eliza'nın fiziksel bir saldırıya uğramadığını açıkça belirtiyor. Ayrıca görüntülerdeki davranışlar birilerinden kaçan birinin sergileyeceği davranışlar değil. Şimdi gelelim benim görüşlerime. Bence Eliza Lam'e ne olduğu son derece açık bir şekilde ortada. İzlediğimiz görüntülerden genç kızın psikoz halinde olduğunu söyleyebiliriz. Psikoz kişinin gerçeklikle bağını kaybettiği, halüsinasyon ve sanrıların aktif bir şekilde gözlemlendiği bir bilinç durumudur. Eliza Lam'in bipolar bozukluk hastası olduğunu ve ilaçlarını doktorlarının uyarılarına rağmen bir süredir kullanmadığını biliyoruz. Aile kızlarının bunu daha önce de yaptığını, İlaçlarını kullanmayı bıraktığını ve bunun sonucunda halüsinasyonlar gördüğünü söyledi. Hatta Eliza bir defasında gördüğü halüsinasyonların kendisini kovaladığını söyleyerek yatağının altına saklanmış. Muhtemelen gördüğü gerçek olmayan varlık ya da varlıkların ona yatağının altında ulaşamayacağını düşündü. Şimdi bunları da göz önüne alarak videoyu bir de böyle izleyelim. Gördüğünüz kırmızı kareyi Eliza'nın muhtemelen gördüğü halüsinasyonları sembolize etmesi için videoya ben ekledim. Eliza'nın asansöre binmeden hemen önce koridorun sağ kısmına doğru baktığını görebilirsiniz. Burada gerçek olduğunu sandığı varlık ya da varlıklara doğru bakıyor ve asansöre biner binmez orta sıradaki tuşların hepsine yukarıdan aşağıya doğru basıyor. Bunlar sırasıyla 14, 10, 7, 4, M ve en alttaki kapıyı açık tutmaya yarayan tuş. İşte asansörün kapısının bir türlü kapanmamasına sebep olan şey Eliza'nın bastığı bu en alttaki tuş. Eliza'nın zihninin bulanık olduğu ve gerçeklikle bağının koptuğu asansörün tuşlarına basma şeklinden bile anlaşılabilir. Ayrıca genç kızın panik halinde olmadığını, sakin fakat endişeli olduğunu beden dilinden anlayabiliriz. Asansörün sağ köşesinde duruyor çünkü bu açıdan kırmızı kare onu göremez. Ayrıca bu şekilde sırtını asansörün köşesine dönüyor. Hepimiz sırtımızı bir yüzeye döndüğümüzde kendimizi daha güvende hissederiz. Bu yüz binlerce yıldır hayatta kalmamızı sağlayan temel yaşama içgüdülerimizden biridir.
Fakat gerçeklik algısı bozulmuş ve muhtemelen aklında türlü paranoyalar olan Eliza önce yavaşça asansörün kapısına doğru yaklaşıyor. Sonra bir anda dışarı bakmak için ileri doğru atılıyor. Genç kız şu anda ya da önceki deneyimlerinden birinde birden fazla varlığın peşinde olduğu hissine kapılmış olabilir. Bu sebeple sağa doğru baktıktan sonra hızlıca sola doğru da bakıyor. Sol tarafta bir şey görmemiş olsa gerek ki asansörün içine girip sağ tarafa doğru iyice yaklaşıyor. Adım adım hareket ederek gördüğü halüsinasyondan saklanmaya çalışıyor. Daha sonra cesaretini toplayıp tekrar koridoru kontrol ediyor. Sessizce sağına ve soluna doğru birkaç kez bakan genç kız, halüsinasyonların kaybolduğunu görünce ileri doğru zıplayarak ses çıkartıyor. Sesi duyup koridorun solundan sağına doğru ilerleyen varlığı gözleriyle takip eden Eliza, artık koridorun sol kısmının güvenli olduğunu düşünüyor ve asansörün hemen dışında sol kısımda duruyor. Burada bir süre çeşitli hareketler yapıyor fakat kamera açısından dolayı görmek mümkün değil ve bu nedenle beden dilini yorumlayamıyor. Eliza asansöre binip tuşlara bastıktan sonra tekrar koridora çıkıyor ve bu defa gördüğü varlıkla iletişim kurmaya, belki de dokunmaya çalışıyor. Buradan sonra ise Eliza Lam bir daha kadraja girmiyor ve çatıya çıkıp su tankına atlıyor. Daha önce de gördüğü halüsinasyonlardan saklanmak için yatağının altına girdiğini düşününce ben genç kızın gördüğü varlıklardan saklanmak için su tankına atladığını düşünüyorum. Çok kısa neden çıplak bulunduğuna dair fikrimi de söyleyeyim. İki ihtimal var. Birincisi boğuluyordu ve boğulurken ağırlık yaptığı için kıyafetlerini çıkarttı. İkincisi ise suyun içerisinde bir süre sonra hipotermi geçirmeye başladı. Yani vücudu inanılmaz derecede ısı kaybetti. Vücut ısınız bu kadar düşerse ironik bir şekilde yoğun bir sıcaklık hissedersiniz ve soyunmaya başlarsınız. Bu donarak ölen insanlarda çok sık görülen bir durumdur. Bu iki ihtimalden birinin Eliza'nın kıyafetlerini çıkartmasına sebep olduğunu düşünüyorum. Değinmek istediğim bir diğer konu da Eliza'nın 2 yıl boyunca düzenli olarak yazdığı blog yazıları hakkında. Bu yazılardan genç kızın kendini sevmediği, hatta zaman zaman nefret ettiği bile anlaşılıyor. Son derece depresif ve karanlık yazılar yazan, ilaçlarını kullanmayı reddeden, bipolar bozukluk ve depresyon hastası bir genç kızın tek başına böyle bir seyahate çıkması bence çok büyük bir talihsizlik olmuş. Otel yönetimi yaptığı bir açıklamayla Eliza'nın otele giriş yaptığında 5. katta paylaşımlı bir oda tuttuğunu ve bu odayı tanımadığı 2 kızla paylaştığını açıkladı. Ancak kısa süre sonra kızlar Eliza'dan rahatsız olmuş ve yönetime şikayet etmiş. Eliza kızların yataklarına üzerinde defolun gidin, evinize gidin, buradan gidin gibi böyle ağır mesajlar yazan notlar bırakıyormuş. Bazen de kapıyı içeriden kilitleyip kızlar odaya girmek istediğinde şifreyi söyleyin diyormuş. Nihayetinde bu rahatsız edici davranışlarından ötürü otel yönetimi de Eliza Lam'i 4. katta tek başına kalabileceği bir odaya almış. Genç kız yine otelde geçirdiği süre esnasında bölgedeki bir talk show'un çekimlerine katılmış. Fakat rahatsız edici davranışlarından ötürü güvenlik genç kızı stüdyodan dışarı çıkartmış. Gördüğünüz gibi Eliza Lam'in mental olarak sağlıklı olmadığı ortada. Benim anlamadığımsa ailenin neden genç kızı bu halde yurt dışına gönderdiği. Bana sorarsanız bu ne paranormal bir olay ne de büyük bir gizem. Tıpkı otopsi raporlarında belirtildiği gibi mental hastalıkları yüzünden genç bir kızın geçirdiği korkunç bir kaza. Elbette herkesin fikrine saygım var ve siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilir, sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.